Yazar Stephen King, 1986'da okuyucuları dans eden palyaço Pennywise'da It adlı romanıyla tanıştırdı. İlk eleştiriler karışık olsa da hikaye korku hayranları arasında yankı buldu. Bir TV mini dizisine, 2 bölümlük uzun metrajlı bir filme ve şimdi de ön bölüm serisi It Derry'e hoş geldiniz'e uyarlandı. It ve It Chapter 2'yu yöneten Andy Muschietti'nin Barbara Muschietti ve Jason Fuchs'la birlikte yarattığı dizi, Derry'nin karanlık geçmişini ele alıyor. It Welcome to Derry, orijinal üye Mike Hanlon'ın babasının da dahil olduğu Kaybedenler Kulübü'nün yeni bir versiyonunu tanıtıyor. Bill Skarsgård, palyaço Pennywise olarak geri dönse de sağlam bir korku arayan hayranlar, birinci sezonda bundan pek bir şey bulamayacaklar. Yine de hikaye, kasabanın geçmişini ve Pennywise'ın efsanesini genişlettiği için ön hikayenin bazı olumlu yanları var. Birinci sezon, 1960'ların Derry'sini ve Pennywise'ın kökenini keşfediyor. Başroldeki kötü karakter Pennywise the Dancing Clown olarak bilinse de, neredeyse her forma girebilen kozmik bir varlıktır. Maine Derry'nin şirin kasabasıyla sınırlı olan bu varlık, yaklaşık 27 yılda bir avlanır ve çoğunlukla çocukları hedef alır. King'in devasa romanı, varlığın kökenlerini araştırırken, uyarlamalar ona neredeyse hiç değinmemiştir. 1962'de geçen Welcome to Derry, The Black Spot gece kulübündeki ölümcül yangını yeniden ele alırken, karmaşık hikayeyi daha anlaşılır kılmayı amaçlamaktadır. Çoğu hayran, Stephen King'in Maine romanında yer alan mekanları keşfetmek istemiştir ve birinci sezon, kasabanın görmek istediğimiz kısımlarını vurgulamada harika bir iş çıkarıyor. Kanalizasyonlara girmeden önce, dizi zaman ayırıp, ağaçlarla kaplı tepe manzaralarına, ana caddeye ve bakımlı çimenli Amerikan tarzı evlere göz atmamızı sağlıyor. Derry'nin daha fazlasını görmek ne kadar keyifli olsa da, beklenmedik bir dezavantajı, kasabanın ürkütücü havasının kaybolmuş olması. Welcome to Derry, çocuklar kadar, hatta belki de daha fazla, yetişkin oyuncu kadrosuna da vurgu yapıyor. Bunlar arasında Charlotte ve Leroy Hanlon, Dick Halloran ve General Shaw yer alıyor ve hepsi, yerel bir hava kuvvetleri üssünde görev yapıyor. Yetişkin oyuncular rollerinde harikalar yaratıyor ve karakterlerin meşhur yangına yol açan etkileyici hikayeleri var, ancak özellikle hava kuvvetlerinin yoğun müdahalesi, kasabanın gerçekliğini gölgeliyor ve bu evrende doğal olmayan bir hükümet denetimi yaratıyor. Neyse ki, birinci sezon, Pennywise'ın Derry'e nasıl geldiğini, gerçek doğasını ve neden ayrılamadığını etkili bir şekilde gösteriyor. Varlığın kökenlerini inceleyen geri dönüş sahnesi, özlü ve acımasızdı. Bu da onu, dizinin en güçlü anlarından biri haline getiriyor. Bu, Kaybedenler Kulübü, hikaye için en az onun kadar önemli. İster çocuk, ister yetişkin versiyonu olsun, Kaybedenler Kulübü, Pennywise evreninin olmazsa olmazıdır. Bu uyumsuz grup, Derry'nin karanlık sırrını ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda hem çocuk hem de yetişkin olarak canavarı alt eder. Hayranlar olarak en az bir üye ile bağ kurarız. Cesur lider, dirençli lider, sınıfın soytarısı, entelektüel öğrenci, akılcı şüpheci, umutsuz romantik veya gergin, aşırı düşünen. Hikaye onların birliği üzerine kuruludur. Welcome to Derry, daha önce de belirtildiği gibi Mike Hanlon'ın babası olacak Will adlı bir çocuğu ve Derry'e taşındıktan sonra tanıştığı bir grup dışlanmış genci konu alıyor. Daha sonra oğlunda da gördüğümüz gibi Will, adalete ve başkalarına yardım etmeye inanan zeki ve meraklı bir çocuk. Pennywise'a karşı ortak korkuları onları bir araya getiren dizi, arkadaş grubu söz konusu olduğunda ana filmlerin temel yapısını takip ediyor. Ancak spoiler vermemek için açıklamayacağımız bazı beklenmedik ve heyecan verici gelişmeler de var. Dizi, izleyicileri güvensiz hissettirmeyi amaçlayan başlangıçta oldukça cesur bir karar alıyor ve bu kararın karşılığını alıyor. Genç oyuncuların ekrandaki uyumu, 1990 mini dizisinde veya 2017 ve 2019 yapımı uzun metrajlı filmlerde görülen seviyelere tam olarak ulaşmasa da ikna ediciliğini koruyor. Kaybedenler Kulübü'nün sadece It'te değil, genel olarak korku türündeki önemi göz önüne alındığında, oyuncuların üstlenmesi gereken büyük bir yük vardı. Görevden çekinmiş olsalar bile bu belli olmuyor, çünkü hepsi etkileyici performanslar sergiliyor. It, Welcome to Derry'de Pennywise'da hafif, CGI'da ağır. Birinci bölüm, gerilim dolu, ürkütücü bir açılış ve şaşırtıcı derecede acımasız bir son da dahil olmak üzere harika korku anları sunuyor. Tonu belirleyen bir giriş bölümü olması gereken bölüm, sonrasında birkaç bölüm boyunca dizinin en önemli anlarından biri haline geliyor. Elbette, sinema filmleri CGI teknolojisine yabancı değil. Bu teknoloji, bazı sahnelerde iyi işliyor, ancak bazılarında aşırıya kaçabiliyor. Ancak Welcome to Derry'deki CGI, beklentilerin çok altında kaldığı için tartışmalı bir tercih. Kanlı sahneler olmadan çoğu sahne,
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesine daha uygun. Dizi, etkisiz ani korkutmalar, bulanık yaratıklar, ektoplazma benzeri bir sisle kaplı uçan hayaletler ve çizgi filmvari CGI efektleriyle genellikle Ghostbusters veya Goosebumps andırıyor. Pennywise'ın kendine özgü formunun olmaması da korku eksikliğine katkıda bulunuyor. Dizinin gerilimi artırması gerekse de bu varlık önceki 10 yıllarda kasabada avlanmıştı, bu yüzden ön bölümün bu kadar geri planda kalması için net bir sebep yok. Bununla birlikte hiç kimseyi şaşırtmayacak şekilde dizi Skarsgård'ın Pennywise'ı ekranda olduğunda en iyi performansını sergiliyor. Büyüleyici performansı ve enerjisi hemen kendini gösteriyor ve hepimizin beklediği dizi gibi hissettiriyor. Skarsgård sahneden ayrıldığında dizinin özünü de beraberinde taşıdığı ve iki sahne arasında bizi heyecan içinde bıraktığı açıkça görülüyor. Pennywise'ın bölümün her köşesinde bulunması gerekmiyor. Ancak sulandırılmış korku burada pek etkili değil. Dizinin diğer Stephen King hikayeleriyle bağlantıları var. Welcome to Derry's adult characters fare far better, with Leroy and Charlotte coming to stomach-churning revelations on the army base and in Derry, while also reckoning with the racism that both environments bring, making for much more compelling stories. This is also strengthened by two brilliant lead performances from Jovan Adipo and Taylor Page. Adipo is a strong, grounding presence as a revered military man caught between his duty and a newfound fear for his family. The military set scenes between Leroy and James Remar as General Shaw up the urgency and dread, establishing the stakes before the narrative cycles back to bike-riding kids. As Charlotte, Taylor Page uses that same world weariness that made her such a compelling protagonist in Zola and transports it back to the early 60s for a character who both understands and rejects the place white society has forced her into. Nailing the mid-century Southern drawl of an educated woman who wants to fight the resistance but also support her family, Page's performance holds up the emotional and cultural stakes of the story, making her scenes just as engaging even when she's nowhere near any monsters. Chalk matches the esoteric, tortured Halloran that Scatman Crothers created in 1980 without ever feeling like he's clamoring to do an exact imitation. As Lily, Clara Stack is the standout of the younger actors as a 12-year-old who has suffered far more than any child her age should, but her past also emphasizes why she's the best candidate to go up against Pennywise. It, Welcome to Derry, premieres October 26 on HBO, with episodes released every Sunday. Pennywise öncesi için 3 sezon planlanıyor. Bu inceleme, sezonun yalnızca ilk 5 bölümünü kapsadığından kalan 3 bölümünde geliştirilerek kaynak metne sadık kalan destansı bir son sunma potansiyeli hala mevcut. Umarız Pennywise dizide daha belirgin bir rol üstlenir ve karmaşık CGI efektleri azaltılırken korku seviyesi artar. Birinci sezon birçok sorunla karşı karşıya. Ancak it dünyası ve hikayenin nereye varabileceği hakkında keşfedilecek çok şey var. Derry, Stephen King evrenindeki en büyüleyici ve en ürkütücü kasabalardan biri olmaya devam ediyor. Serinin popülaritesi ve ana akıma olan ilgisi göz önünde alındığında daha fazla sezonun tartışılıyor olması şaşırtıcı değil. Bir ön hikaye olarak Welcome to Derry'nin Pennywise'ın önceki avlanma döngüleri sırasında kasabanın tarihini keşfetmeye devam etmesi bekleniyor. Dizinin yaratıcıları, birinci sezonun hatalarından ders çıkarıp hayranların önceki filmlerde beğendikleri şeylere odaklanırsa sonraki 2 sezon gerçekten etkileyici olabilir. Her iki durumda da Pennywise'ın efsanesine neler ekleneceğini görmek ilginç olacak. Welcome to Derry, 26 Ekim Pazar günü TSI 21'de HBO ve HBO Max'te yayınlanmaya başlayacak. Yeni bölümler 14 Aralık Pazar günü yayınlanacak, sezon finaline kadar haftalık olarak yayınlanacak.